Gerçeklik kaç boyuttan oluşur? Önce bir nokta vardı, yer kaplamayan ama var olan bir işaret, noktalar bir araya gelince bir çizgi, yani birinci boyut oluştu. Sadece ileri ve geri hareket edilebilir bir eksen. Sonra çizgilerden bir kare doğdu. İki boyutlu düzlem, genişlik ve yükseklik. Derinlik eklendiğinde bir küp, yani 3 boyut ortaya çıkar. İşte biz bu 3 boyutta yaşıyoruz. En, boy, yükseklik. Gözümüzle gördüğümüz her nesne 3 boyutludur. Ama bu tek gerçeklik katmanı olabilir mi? Ya bizim için görünmez olan başka bir boyut varsa? Bu video boyunca o görünmeyen 4. boyutu anlamaya çalışacağız. Zaman mı, bilinç mi? Yoksa bambaşka bir evren mi? Dördüncü boyutu anlamaya başlamak için önce onu tanımlamalıyız. Matematikte 4. boyut, 3 boyutlu bir cismin başka bir yönde genişlemesi anlamına gelir. Tıpkı bir kareden küp oluşması gibi. Bir küpte 4. boyutta genişlediğinde tesserakt dediğimiz şekil ortaya çıkar. Peki bu ne demek? Tesserakt bizim dünyamızda asla tam olarak göremeyeceğimiz bir şekildir. Onu yalnızca gölge haliyle algılayabiliriz. Tıpkı 3 boyutlu bir nesnenin duvara düşen gölgesi gibi bizim için o gölge sadece 2 boyutludur. İşte biz de tesseraktı böyle görebiliriz. Sadece bir yansıma, sadece bir iz düşüm. Ama bu bile 4. boyutun gerçekten var olabileceğini gösteriyor. Peki, tesserakt gibi bir şekil sadece matematiksel bir teori midir yoksa fiziksel olarak da var olabilir mi? Fizikçiler 4. boyutun sadece bir şekilden ibaret olmadığını söylüyor. Bu boyut uzay zaman dokusunun bir parçası olabilir. Einstein'ın genel görelilik kuramına göre zaman da bir boyuttur. Yani biz zamanda da hareket ederiz ama yalnızca tek bir yönde, geçmişten geleceğe. Tıpkı bir çizgide sadece ileri gitmek gibi. Peki ya 4. boyut zaman ise neden onu tam olarak kontrol edemiyoruz? Belki de bizim için zaman 4. boyutun sadece bir yansımasıdır. Tıpkı gölge gibi. Belki gerçek zaman bizim algımızın çok ötesinde bir yapıdır. 4. boyutu anlamak için bazen düşünce deneylerine ihtiyacımız var. Hayal edin, bir karınca, bir kağıt üzerinde yürüyen 2 boyutlu bir varlık. Bu karınca yukarıyı veya aşağıyı asla anlayamaz. Çünkü yaşadığı dünya yalnızca uzunluk ve genişlikten oluşur. Ama biz o karıncaya yukarıdan bakabiliriz. Onun tüm hareketlerini aynı anda görebiliriz. Peki ya biz de daha yüksek bir boyutun içindeysek? Ya bir varlık bizim evrenimize yukarıdan bakıyorsa, bizim ileriye ve geriye gidişimizi, hatta geçmişimizi ve geleceğimizi aynı anda görüyorsa, işte 4. boyut bu olabilir. Bizim göremediğimiz ama belki de bizi izleyen bir perspektif. Zamanı düz bir çizgi gibi düşünmek, bizim boyutsal algımızın sınırıdır. Ama 4. boyutta zaman bükülebilir. Hatta döngüsel bile olabilir. Bazı fizik teorilerine göre 4. boyutta geçmiş, şimdi ve gelecek aynı anda var olabilir. Biz sadece bu büyük yapbozun içinden küçük bir pencereyle bakıyoruz. Işık hızına yaklaştıkça zamanın nasıl yavaşladığını biliyoruz. Bu sadece bilim kurgu değil, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotların saatleri dünyadakilere göre mikrosaniyelerle farklı ilerliyor. Bu bile zamanın sabit değil, esnek olduğunu kanıtlıyor ve bu esneklik belki de 4. boyutun kapılarını aralıyor. 4. boyut sadece bilim insanlarının konusu değil. Sanatçılar, yazarlar ve filozoflar da bu boyutla ilgilendi. Salvador Dali'nin Çarmıha Geriliş adlı tablosunu hatırlayın. İsa, klasik bir haç yerine bir tesseraktın açılmış haline gerilmiştir. Dali, 4. boyutu ruhsal bir alan, kutsal bir düzlem olarak görüyordu. Çünkü 4. boyut sadece fiziksel değil, aynı zamanda anlamsal olabilir. Bilinç, zaman ve varoluş.
Bu boyutun içinde başka bir düzene sahip olabilir. Belki de bu yüzden bazı filozoflar dördüncü boyutu ruhun evi olarak tanımlar. Çünkü orada zaman, mekan ve madde bizim anladığımız biçimde var olmayabilir. Peki ya dördüncü boyut bizim rüyalarımıza da yansıyorsa? Rüya sırasında zaman algımız bozulur. Bazen saatler geçmiş gibi hissederiz ama gerçekte sadece birkaç dakika geçmiştir. Mekanlar bir anda değişir, mantık bükülür, geçmiş, şimdi ve gelecek bir araya karışır. Bazı bilim insanları rüyaların dördüncü boyutla ilgili bir bağlantısı olabileceğini savunuyor. Çünkü beynimiz uykuda farklı bir zaman mekan yapısında çalışıyor olabilir. Rüya alemi belki de bilinçli olarak ulaşamadığımız bir ara boyutun kapısıdır. Bu boyutta zaman durağan değil, esnek, mekan ise sabit değil, dönüşkendir. Belki rüyalarda kısa süreliğine de olsa dördüncü boyuta dokunuyoruzdur. Dördüncü boyutu anlamaya çalışan sadece sanatçılar ya da filozoflar değil, fizikçiler bu boyutu matematiksel olarak modellemeye çalıştı. En ünlü örneklerden biri Tesseract ya da hiperküp. Bu, 4 boyutlu bir küpün 3 boyutlu temsili. Aynı, bir küpün 2 boyutta çizilen iz düşümü gibi. Tesseract da bizim dünyamızda yalnızca bir gölge gibi görünebilir. Bilim insanları bu soyut şekiller üzerinden zaman ve mekanın derin yapısını anlamaya çalışıyor. Çünkü evrenin temel yapısı belki de bizim göremediğimiz fazladan boyutlarla örülmüş olabilir. Sicim teorisi evrende 10 hatta 11 boyutun varlığını öne sürüyor. Biz sadece ilk üçünü algılıyoruz, geri kalanlar belki de gözümüzün önünde ama anlayışımızın dışında. Eğer dördüncü boyut gerçekten varsa, bu sadece fiziksel bir gerçeklik değil, aynı zamanda varoluşsal bir kırılma noktası olabilir. İnsan algısı bu boyuta hazır mı? Şimdiye kadar dördüncü boyutla ilgili deneyimlerimiz, matematiksel modeller, sanat eserleri ve mistik sezgilerle sınırlı. Ama bazı bilim insanları bir gün bu boyuta geçiş yapabileceğimizi düşünüyor. Nasıl mı? Bilinç transferi, kuantum düzeyde boyutsal geçitler veya yüksek teknolojiyle açılacak uzaysal köprüler. Bu fikirler bugün için çılgınca gelse de her bilim kurgu bir zamanlar imkansız sanılıyordu. Belki bir gün bir insan dördüncü boyutta birkaç dakika geçirip geri dönecek ve o kişi gerçeklik kelimesini sonsuza dek değiştirecek. Gerçeklik sadece gördüğümüz dünyadan mı ibaret? Yoksa yıldızların döngüsünde, gezegenlerin titreşimlerinde daha derin bir düzlem mi saklı? İlk videomuzda dördüncü boyutun zaman ve uzayla ilişkisini keşfetmiştik. Bu kez o boyuta farklı bir kapıdan gireceğiz. Astroloji ve metafizik aracılığıyla. Yıldız haritaları binlerce yıldır insanlara yol göstermeye çalışıyor. Peki bu haritalar sadece sembollerden mi ibaret? Belki de onların çizdiği yollar ruhun evrenle kurduğu kozmik bağlantının haritasıdır. Ve belki de dördüncü boyut bilimin değil, sezginin, farkındalığın ve kadim bilgeliğin alanıdır. Hazır mısın? Zihnini aç çünkü şimdi yıldızların diliyle konuşacağız. Hiç şöyle hissettin mi? Sanki bazı anlar açıklayamadığın şekilde daha özel, daha anlamlı. Birini ilk kez görüyorsun ama tanıyormuşsun gibi geliyor. Ya da bir karar alırken içinden bir ses şimdi zamanı diyor. İşte astroloji tam bu anlara dokunuyor aslında. Doğduğumuz anda gezegenlerin durduğu yer sadece bir harita değil. Belki de ruhumuzun bu dünyaya giriş biletidir ve her doğum haritası evrenin senin burada olman tesadüf değil deme şeklidir. Bu yüzden buradayız. Sadece yıldızları izlemek için değil, yıldızların içimizde neyi harekete geçirdiğini anlamak için. Çünkü belki de dördüncü boyut yıldızlarla değil, onların içimizde yarattığı yankıyla ilgilidir. Bazen her şey aynı giderken bir rüya görürsün ya da bir cümle duyarsın ve bir anda içinden bir şey uyanır. İşte metafizik
Bu görünmeyen değişimleri anlatmaya çalışır. Bilim neden der, metafizik neden şimdi diye sorar. Dördüncü boyut sadece zamanla ilgili değil, aynı zamanda farkındalıkla da ilgili olabilir. Belki de zaman bizim dışımızda akmaz. Belki biz zamanı içimizde algıladığımız kadar yaşıyoruz ve her gezegen hareketi iç dünyamızda küçük dalgalar oluşturuyor. Tıpkı ayın denizleri çektiği gibi, fark ettin mi? Bazı günler duygular kabarıyor. Sebepsizce huzursuz oluyoruz. Belki de o sebep gökyüzünde gizlidir. Herkes farklı bir karaktere sahip değil mi? Kimimiz duygusal, kimimiz mantıklı, bazıları sessizdir. Bazıları içeri girer girmez odayı doldurur. İşte astroloji bu farklılıkların kökenine iniyor. Yükselen burcun "ben nasıl görünürüm" sorusuna cevap verirken, Güneş burcun "ben kimim" demeyi anlatıyor. Ay ise iç sesimizi fısıldıyor. Yani gökyüzü sadece yukarıda değil, bizim içimizde de bir harita gibi çalışıyor. Kader mi bu? Hayır, ama bir pusula olabilir. Ve bazen o pusula en karanlık anda yönümüzü bulmamıza yardım eder. Kendimizi tanımaya başladıkça evrenle kurduğumuz bağ da derinleşiyor. Dördüncü boyut çoğu zaman sadece zaman olarak düşünülür ama ya daha fazlasıysa, ya zaman sadece hareket eden bir saat değil de bilincin içinde akan bir enerji ise, astrolojide zaman sıradan bir kronoloji değil, ruhun döngüleriyle ilgilidir. Satürn döner ve biz büyürüz, Plüto yaklaşır ve içimizde bir şey dönüşür. Bu hareketler sadece gökyüzünde değil, içimizde de yankı bulur. İşte dördüncü boyut belki de tam burada başlıyor. Dışarıda olanın iç dünyamızı nasıl etkilediğinde her gezegen geçişi görünmeyen bir kapıyı açar ve bazı kapılar yalnızca kalple anlaşılır. Hiç zamanın bir an durduğunu hissettin mi? Sanki dünya yavaşlamış. Sen o anda sadece oluyorsun. İşte bu zamanın içten algısı, ruhsal zaman. Bazen bir yıl geçer ama hiç değişmezsin. Bazen bir hafta seni bambaşka birine dönüştürür. Astrolojide buna kişisel döngü denir. Gezegenler dönüyordur. Ama bazen o dönüş sende de başlar. Zaman çizgisel değil, daireseldir. Dönersin ama eskisi gibi olmazsın. Tıpkı mevsimler gibi. Aynı bahar gelir ama içindeki çiçek başka açar. Hayatta bazı anlar vardır. Her şey birdenbire netleşir. Sanki bir perde kalkar gözlerinin önünden ve sen ilk kez gerçeği görürsün. Bu bilinç sıçramasıdır. Astrolojide bu anlar Uranüs'ün, Neptün'ün ya da Plüton'un tetiklediği zamanlara denk gelir. Kimi zaman bir rüyada, kimi zaman bir kayıpta ya da sadece bir sessizlikte uyanırsın. Zaman orada durur ve sen artık eskisi gibi değilsindir. Bunlar dönüşüm anlarıdır. Bir zamanın bitip başka bir zamanın başladığı eşiklerdir. Bu yüzden bazı saniyeler binlerce saate bedeldir. Hayatın kendisi bir döngü. Tıpkı mevsimler gibi, tıpkı ayın evreleri gibi hep aynı olayları yaşıyormuşuz gibi gelir bazen. Aynı kişiler, aynı duygular, aynı sınavlar ama farkında mısın? Her seferinde sen değişmiş oluyorsun. Astrolojide bu tekrarlara transit döngüler denir. Bir gezegen tekrar aynı noktaya geldiğinde hayat bize bir ikinci şans verir. Bu yüzden bazı şeyler yeniden yaşanır. Çünkü ruh tamamlanmak ister. Aynı kapı tekrar açılır. Ama bu sefer sen içeri başka biri olarak girersin. İşte bu dördüncü boyutta zamanın işleyişidir. Döner döner ama her dönüşte bir adım yukarı çıkarsın. Belki de zaman bizim sandığımız gibi düz bir çizgi değil. Belki de o birden fazla yerde aynı anda yaşanıyor. Kuantum fiziği diyor ki bir parçacık aynı anda birden fazla yerde olabilir. Peki ya, bilincimiz de öyleyse? Rüyalarımızda gördüğümüz gelecek anlar ya da bir yeri hiç gitmeden tanımamız, tüm bunlar ruhun farklı bir zaman boyutuna dokunmasından olabilir mi? Belki sen bu videoyu izlerken başka bir versiyonun bambaşka bir hayatta yürüyordur.
Gözlerini kapattığında kaybolduğunu mu sanıyorsun? Belki de tam o anda başlıyor asıl yolculuk. Rüyalar sadece bilinçaltının fısıltıları değil, belki de onlar başka bir düzlemdeki gerçekliğin yankısıdır. Astral seyahat yaşayanlar diyor ki, bedenim yataktaydı ama ben orada değildim. O halde ruh, bedenden bağımsız hareket edebiliyorsa, bu dördüncü boyutta bir geçit olamaz mı? Bilinçaltı bir anahtar olabilir, rüyalar ise kapı aralıkları. Belki sen her gece başka bir gerçekliğe açılıyorsun da sabah olunca hatırlamıyorsun sadece. Bir rüyanın içinde olduğunun farkına vardığın anı hatırlıyor musun? Her şey bulanıktı ama birden netleşti. İşte bu lucid dreaming, yani bilinçli rüya. Bunu yaşayanlar rüyada yürür, uçar, konuşur, hatta kendi kararlarını verir. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Bilinç rüyadayken aktifleşiyorsa, o zaman gerçek dediğimiz şeyin tanımı değişmez mi? Belki de lucid rüya, zihnin dördüncü boyutta tam olarak uyanabildiği tek yer, orada yön var, zaman var, hatta benlik var ve belki o benlik senden çok daha özgür biri. Şimdi dur, derin bir nefes al. Bu video boyunca yıldızlara baktık, bilinçle boyutlar arasında gezindik ve rüyaların ötesine geçtik. Ama belki de en büyük yolculuk gözlerini kapattığında değil, içine baktığında başlıyor. Çünkü evren dışarıda değil sadece, belki de dördüncü boyut kalbinin attığı yerde başlıyor. Ve sen her gece yıldızlara bakarken onlar da sana bakıyor. Hatırla, bu evrende hiçbir şey tesadüf değil, senin burada olman bile ve belki de bu videoyu izlemen bile bir işaretti. Hiç rüyanda tanımadığın bir yerde yürürken, burası bana tanıdık geliyor dediğin oldu mu? Hani daha önce hiç gitmedin ama bir şekilde her köşesini biliyorsun gibi. Bak, belki bu sadece bir rüya değildir. Belki de sen başka bir yerdeydin. Rüyalar bazen öylesine görüntüler gibi görünür. Ama ya değilse, ya o an gerçekten başka bir boyuta geçiyorsan? Zamanın rüyalarda neden tuhaf aktığını hiç düşündün mü? Saniyeler sürüyor gibi ama içinde yıllar geçiyor gibi hissediyorsun. İşte bu videoda seninle tam da bu gizemi konuşacağız. Rüyaların içinde gizlenen o başka boyutu. Hazırsan beraber dalalım o kapının ötesine. Biliyor musun, bazen rüyaların içinde kendime şöyle diyorum. Burada daha önce de bulunmuştum ama uyandığımda o yer dünyada yok. Bu sana da oluyorsa, belki de sadece hayal gücün değildir. Belki bilinçaltın değil de bilincinin başka bir boyuttaki yankısıdır. Dördüncü boyut dediğimiz şey, zamanın düz bir çizgi gibi akmadığı, geçmişin, şimdinin ve geleceğin bir arada olduğu bir yer olabilir. Ve rüyalar, işte o boyuta açılan kısa bir pencere gibi. Orada bazen geçmişini görürsün, bazen geleceğini hissedersin. Belki de bu yüzden bazı rüyalar bir uyarı gibidir ya da bir hatırlatma. Belki de ruhumuzun asıl evi orasıdır, kim bilir. Şimdi şöyle düşün, bir çizgi düşün. Başı ve sonu belli, bu bizim zaman dediğimiz şey. Doğarız, büyürüz, yaşarız ve ölürüz. Ama ya o çizgiyi sadece biz böyle algılıyorsak? Ya zaman aslında bir çemberse ya da bir küreyse, dördüncü boyut tam da burada devreye giriyor. Zamanın sabit bir çizgi olmadığını, her anın aslında aynı anda var olduğunu savunuyor bazı teoriler. Yani sen şu an bu videoyu izlerken, aynı anda çocukken oyun oynuyor da olabilirsin. Ya da gelecekte bir gün bu anı hatırlayan halinle aynı zamanda yaşıyorsundur. Kulağa tuhaf geliyor biliyorum ama bilim bu fikri artık masaya yatırıyor. Bir şey daha sorayım sana. Hiç zamanın durduğunu hissettin mi? Mesela bir tehlike anında sanki saniyeler uzar da uzar. Ya da çok sevdiğin biriyle birlikteyken zaman sanki uçar. Bilim buna zaman algısı diyor. Ama ya bu algı aslında gerçeğin ta kendisi ise, belki de bilinç seviyemiz yükseldikçe zamanla olan bağımız değişiyor. Dördüncü boyut sadece fiziksel değil,
ruhsal da olabilir. Bu yüzden bazı anlar bize geçmişten ya da gelecektenmiş gibi gelir. İşte bu yüzden bazı insanlar dejavu yaşar. Belki de orada, başka bir zaman diliminde sen zaten o anı çoktan yaşadın. Şimdi sadece hatırlıyorsun. Peki ya rüyalar? Rüyada zaman başka akar değil mi? Bazen 5 dakikada koca bir hayat yaşarsın. Bazen de uyanır, bu neydi şimdi dersin. Rüya gören bilinç belki de 4. boyutla temas kuran halimizdir. Bilim insanları rüyada beynin farklı dalga boylarında çalıştığını söylüyor. Özellikle lucid dream denilen berrak rüyalarda farkında olduğumuz halde rüya görmeye devam ederiz. Bu başka bir zaman algısına geçmek değilse nedir? Bazı metafizikçiler rüya sırasında ruhun bedeni terk ettiğini, farklı boyutlarda dolaştığını savunur. Bilim hala bunu tam olarak çözemedi ama hepimiz biliyoruz ki rüyalar sadece rüya değil, belki de 4. boyuta açılan kapının ta kendisi. Şimdi sana biraz daha kafa karıştırıcı bir şey soracağım. Ya sen şu an başka bir versiyonunla aynı anda yaşıyorsan, aynı dünyada değil, başka bir gerçeklikte, hani bazen şu kararı verseydim hayatım tamamen değişirdi dersin ya, belki de o kararı veren halin şu an başka bir boyutta o hayatı yaşıyor. Kuantum fiziğinde buna paralel evrenler deniyor. Her seçim bir ihtimali yaratıyor ve belki her ihtimal başka bir evrende gerçekleşiyor. Kulağa film senaryosu gibi geliyor, biliyorum. Ama kuantum düzeyde parçacıkların birden fazla yerde aynı anda olabildiği kanıtlandı. Peki ya biz de öyleysek? Belki 4. boyut, bu alternatif evrenlerin kesiştiği nokta. Hayat bazen garip tesadüflerle dolu değil mi? Mesela birini düşünürsün ve o kişi seni arar ya da bir şeyi hissettiğinde gerçekten olur. Bunlar sadece şans mı yoksa daha fazlası mı? Bazıları bu olayların 4. boyutla bağlantılı olduğunu söylüyor. Zaman çizgisi dışından gelen küçük sinyaller gibi belki de gelecekteki sen şu anki haline bir şeyler fısıldıyor. Bir sezgi, bir önsezi, bilinç dışının zamanın ötesinden bilgi alması gibi. Bilim bunu tam olarak açıklayamıyor ama insanlık binlerce yıldır bu tür deneyimleri yaşıyor. Belki de ruhumuz 3 boyutla sınırlı değil. Belki o yüzden bazı şeyleri bilmeden biliyoruz. Çünkü çok daha büyük bir sistemin parçasıyız. Hiç rüyanda bir yeri görüp sonra orayı gerçekten yaşamış gibi hissettin mi? Belki de çocukken hiç gitmediğin bir sokak ama sana tanıdık geliyor. Ya da daha garibi, uyandığında kendine ben bu rüyayı daha önce görmüştüm dediğin anlar, bunlar sadece tesadüf değil, bazı teoriler rüyaların aslında başka bir gerçekliğe açılan kapılar olduğunu söylüyor. Rüyada zaman yok. Bir saniyeye bir ömür sığabilir. İşte bu yüzden rüyalar 4. boyuta açılan en doğal pencere olabilir. Beynimiz uyurken frekans değiştiriyor. Belki de o anlarda başka boyutlarla kısa kısa bağlantılar kuruyoruz ve o bağlantıların izleri bilinçaltımızda saklanıyor. Şimdi hatırlayamıyoruz ama bir gün, belki bir rüyada her şeyi yeniden yaşayacağız. Peki ya senin rüyan bir başkasının gerçeği ise bazen aynı gece 2 insan birbirinin rüyasında karşılaşırmış. Aynı mekan, aynı konuşma. Sabah uyanınca anlatıyorlar birbirlerine. Tesadüf mü bu? Yoksa biz uyurken o görünmeyen ağlarla birbirimize mi bağlanıyoruz? Carl Jung buna kolektif bilinç dışı derdi. Hepimizin bilmeden ortak bir hafızaya bağlı olduğunu savunuyordu. Belki rüyalar o ortak bellekteki not defterimizdir. Düşünsene, zamandan bağımsız, kimlikten özgür, herkesin erişebildiği bir bilinç denizi ve sen her gece oraya dalıyorsun. Ne gördüğünü hatırlamasan da hissettiğin bir şey var, değil mi? İşte o his başka bir boyuttan sana kalan parça olabilir. Rüya dediğin şey sadece senin gördüklerin değil aslında. Bir de rüyayı izleyen bir sen var. O garip olaylar olurken sen kendine soruyorsun. Bu gerçek mi?
Neden burada hissediyorum kendimi? İşte bu farkındalık, işin sırrı burada. Çünkü o an artık sadece düşleyen değil, gözlemleyen oluyorsun. Lucid rüya dedikleri bu zaten uyuduğunu fark etmek ama uyanmamak. Bu senin içindeki daha derin bir benin uyanışı. Belki o ben fiziksel dünyaya değil, bir üst bilinç seviyesine ait ve rüyada uyanmak. Belki de bu boyutun ötesine geçmenin ilk adımı. Bu sadece senin zihnin değil, kolektif bir alan. Sanki herkesin rüyaları görünmeyen bir ağ ile birbirine bağlı. İşte tam orası, zamanın ve mekanın ötesi, ruhun özgür olduğu yer ve belki de gerçek benliğin orada uyanık. Şimdi gözlerini kapat ama bu kez gerçekten görmeye çalış. Bir kapı düşün. Rüyanın tam kalbinde duran bir geçit. Işık sızıyor kenarlarından. Bir adım atsan başka bir yerdesin. Burası ne dünya ne de sadece bir hayal. Sanki başka bir benliğin var orada seni bekleyen. Ve sen bu anı defalarca yaşadın aslında. Dejavu dediğimiz şey. Belki de o geçidin yankısı, ruhun hatırlıyor ama zihnin unuttu. İşte rüyalar o yüzden bu kadar tanıdık. Çünkü ait olduğun yere kısa bir yolculuk bu. Eğer hala buradaysan, bu bir tesadüf değil, bu video sana hatırlatmak için geldi. Unuttuğun bir şeyi, belki bir rüyayı, belki de kim olduğunu, her şeyden öte sen bir yolcusun, zamanı aşan, boyutları geçen ve bu yolculuk yeni başlıyor. Eğer bir şey hissettiysen, bir görüntü sende kaldıysa, bir düşünce içini kıpırdattıysa, bu videoyu paylaş, başkaları da hatırlasın ve yorumlara yaz. Rüyanda en son ne gördün? Belki aynı yoldan geçiyoruzdur. Hiçbir mezarlığın yanından geçerken bir an durup düşündün mü? Ya tüm bu sessizlik aslında bir başlangıçsa, belki de ölüm sandığımız gibi son değil. Belki de bu dünya sadece bir perdenin önü ve asıl gerçek biz öldük sandığımızda başlıyor. Bu videoda sana sırf felsefi değil, bilimsel, spiritüel ve insani bakışlarla ölümden sonraki muhtemel boyutları anlatacağım. Ama önce bir soru soralım birlikte. Ben kimim? Bedenim miyim? Yoksa düşüncelerim mi? Ya da çok daha fazlası mıyım? Eğer cevabı gerçekten merak ediyorsan, bırak bu yolculuğa birlikte çıkalım. Korkma, cevaplar karanlıkta değil. Asıl cevap, seni dinleyen bu sessizlikte gizli. Bazı insanlar ölüm anını bir kapıya benzetir. O kapıdan geçtiğinde bedenin geride kalır ama sen hala varsındır. Tıpkı rüya gördüğünde olduğu gibi gözlerin kapalıdır ama başka bir dünyada dolaşırsın. İşte bazı bilim insanları bilincin beyinden bağımsız var olabileceğini düşünüyor. Ölüm anında yaşanan o ışık tüneli deneyimlerinin beynin kapanmadan önce açılan bir başka boyuta ait olabileceğini söylüyorlar. Yani belki de ölmek sadece odanı değiştirmek gibi. Sadece duvarın öte tarafına geçiyorsun. Peki o tarafta ne var? Orası. Bu yolculuğun en heyecanlı kısmı. Bir an sessizlik, hiçbir ses yok. Zaman bile durmuş gibi. Sonra hafif bir rüzgar yüzüne dokunuyor. Gözlerini açıyorsun. Ama bu gözler bildiğin gözler değil. Renkler çok daha canlı. Işık çok daha yumuşak. Her şey tanıdık ama aynı zamanda tamamen farklı. Bazıları bu anı sonsuz huzur olarak tanımlıyor. Sanki bütün yüklerinden arınmışsın. Geçmişteki acılar, korkular hepsi geride kalmış ve uzakta seni bekleyen bir silüet görüyorsun. Bu tanıdığın biri mi? Yoksa seni karşılamak için gelen başka bir varlık mı? Henüz bilmiyorsun ama o an korku yerini meraka bırakıyor. Adımlarını atıyorsun ya da belki de adım atmıyorsun ama ona doğru yaklaşıyorsun. Silüet yavaşça netleşiyor. Bir bakıyorsun. Bu yıllar önce kaybettiğin biri olabilir. Belki annen, baban, belki de hiç tanımadığın ama seni tanıyan bir yüz. Bazıları bu anı ruh rehberi ile ilk temas olarak tanımlar. Ama işin ilginç tarafı şu.
Bazı araştırmacılar bu karşılaşmada hiç tanımadıkları farklı boyutlardan gelen varlıklarla karşılaşılabileceğini söylüyor. Ve işte o anda aklına şu soru geliyor. Bu bir karşılama mı, yoksa bir sınavın başlangıcı mı? O varlık sana elini uzatıyor, ona dokunduğun an, sanki tüm bedeninden bir sıcaklık dalgası yayılıyor. Önünde dev bir kapı beliriyor. Ne taş, ne metal, tanımlayamadığın bir maddeden yapılmış. Üzerinde ışık gibi akan semboller var. Sanki canlıymış gibi hareket ediyorlar. Ve o an fark ediyorsun. Bu kapı sana ait. Hayatının, düşüncelerinin ve tüm seçimlerinin yansıması gibi adım atıyorsun. Kapı sessizce açılıyor ve içeride seni bambaşka bir dünya bekliyor. İçeri adımını atar atmaz, yer çekimi yok oluyor. Ayaklarının altında ışık nehirleri akıyor. Gökyüzünde ise iki farklı güneş parlıyor. Dağlar, ama bizim bildiğimiz gibi değil, camdan yapılmış gibi şeffaf, içlerinden yıldız tozu akıyor. Uzakta, yavaşça süzülen devasa yaratıklar var. Kanatları galaksiler kadar büyük, gözleri ise deniz gibi derin. Burada zaman akmıyor. Anlıyorsun ki burası ölümden sonraki ilk durak ve sen yalnız değilsin. Derken o varlıklardan biri sana doğru süzülüyor, devasa ama yaklaşırken korkutucu değil, sanki seni yıllardır tanıyormuş gibi huzurlu bir bakışı var, kanatları ışığı kırarak etrafa renkler saçıyor, ağzını açmadan konuşuyor, sesini zihninde duyuyorsun. Burası başlangıçların yeri, buraya gelen artık geri dönmez ve işte o an hem sonsuz huzuru hem de derin bir bilinmezi aynı anda hissediyorsun. Ve o varlık sana zihninden bir görüntü gönderiyor. Milyonlarca yıldızın bir araya gelip dev bir ağ oluşturduğu ışıkla örülü bir harita. Burası ruhların ağı diyor. Her ruhun bir iplik gibi bu ağa bağlı olduğunu ve ölümün aslında bu bağın sadece yön değiştirmesi olduğunu gösteriyor. Sen de fark ediyorsun ki ölüm bitiş değil, daha büyük bir sisteme katılmanın ilk adımı. O ağ düşündüğünden çok daha canlı. Her bağ bir ruhun hikayesini taşıyor. Bir noktada senin de kendi hikayen başka ruhlara ilham veriyor. Çünkü burada hiçbir şey tesadüf değil. Ölümden sonra bile varlığın bir işe yarıyor. Kimi ruhlar öğretmen oluyor, kimileri koruyucu, kimileri de hala öğrenmeye devam ediyor. Ve sen anlıyorsun, yaşadığın her şey orada başka birine yol göstermek içinmiş. O ağın içinde bir seçim var, kalıp sonsuz bilgelikte erimek ya da yeniden doğup başka bir hikayeye başlamak ilginçtir. Çoğu ruh zorlukları bilmesine rağmen geri dönmeyi seçiyor. Çünkü orada öğrenmek, burada sınanmakla tamamlanıyor ve sen fark ediyorsun. Belki de bu yüzden hayatta tanıdık gelen yüzler, yerler, anlar var. Çünkü sen daha önce de buradaydın. Bir an geliyor ve o an kelimelerle anlatılamayacak kadar saf, sanki evren seni nazikçe bir ışık tüneline bırakıyor, tünelin sonunda yeni bir hayatın ilk nefesi bekliyor. Ama işte burada bir sır var. Ruh, geri dönerken geçmiş yaşamlarının bütün bilgeliğini yanında getirmiyor. O bilgi kalbinin derinliklerine saklanıyor ve sen onu hissederek hatırlıyorsun. Dejavu dediğin şey işte tam olarak bu, ruhunun eski yankıları. Ruh geri dönse de ardında her zaman bir iz bırakır. Bazen bir melodi duyarsın ve gözlerin dolar ama nedenini bilemezsin. İşte bu, ruhunun önceki yolculuklarından gelen yankılardır. Bir kokuda, bir yerde ya da hiç tanımadığın bir insanın gözlerinde kendinden bir parça bulursun. Çünkü hiçbir ruh yaşadığı hayatların enerjisini tamamen bırakmaz. Her doğum geçmişin fısıltılarını da beraberinde taşır. Belki de en büyük sır şu, ölüm aslında bir bitiş değil, yeni bir başlangıçtır. Tıpkı bir kapıdan diğerine geçmek gibi. Biz buna son deriz ama
Ruh için bu sadece bir duraktır. Belki de sevdiklerimizle tekrar buluşacağız. Belki de yeni dersler için başka hayatlarda yeniden doğacağız. Kim bilir, belki de bu hayatın en değerli yanı, bir gün gideceğimizi bilmemize rağmen sevmeye, gülmeye ve öğrenmeye devam etmemizdir. İşte bu yüzden ölümden sonraki boyutu anlamak, aslında yaşamın kıymetini daha iyi bilmemiz için var.